Fraser'ın Altın Dal isimli eseri 130 yıl önce yazılmış olmasına rağmen özellikle karşılaştırmalı dinler tarihi için içerdiği örnekler bakımından halen en zengin ve alanında en etkili kitaplardan biridir. Antropolojinin kurucularından ve karşılaştırmalı dinler tarihinin öncülerinden sayılan İskoçyalı Fraser'ın ünlü çalışması Altın Dal 1890 yılında 2 cilt halinde yayımlandı. Fraser 1936 yılına kadar kitaba eklemeler yaparak çalışmasını genişletti. Eser toplam 13 cilt olarak tamamlandı. Türkçe'ye 1941'de yapılan tek çevirisinde 2 ciltlik ilk baskısı esas alındı. Fraser içinde bulunduğu döneme egemen olan evrimci bakış açısını kitabına da yansıtmış. İnsanlık tarihinin büyü, din ve bilim aşamalarından geçtiğine dair ilerlemeci bir teorinin sunulduğu kitapta Fraser özetle şu görüşleri savunuyor. Büyü dönemi, insan, doğa ve doğaüstü varlıklar önceleri eşit güçler olarak görülüyordu. Din dönemi, bilginin artmasıyla insan doğa karşısında zayıf bir güç olduğunu gördü. Doğaüstü güçleri de yine kendisinden daha üstün güçler olarak kabul etti. Bilim dönemi, doğa yasalarının keşfedildiği modern dönemde ise nedensellik zinciri dolayısıyla bilime giden yol açılmış oldu. Fraser'a göre güçler eşitliğinin varsayıldığı ilk döneme büyücülük, doğa ile doğaüstü güçlerin insana göre üstünlüğünün varsayıldığı döneme dinler, doğa yasalarının keşfedildiği döneme ise bilim damgasını vurmuştur. Bugün çağdaş toplumlarda halen görülen ve genellikle batıl inanç olarak anılan hurafelerin kökeni ilkel dönemden kalma inançlardır. Kitap ilkel toplulukların inançlarına dair örneklerle dolu. Ancak Yunan-Roma inanç ve mitlerinin ilkel topluluklara örnek olarak zikredilmesi varılmak istenen sonuca ulaşmak için her yolun mübah görüldüğünü düşündürdü bana. Kitabı okuduktan sonra büyülerin ilkel kabilelerin saçma sapan uğraşları olmaktan ibaret olmadığını, sosyokültürel bir olgu olarak halen günümüzde etkilerini nasıl devam ettirdiklerini görmüş olacaksınız. Türkçe'ye çevirisi yapılan 2 ciltlik ilk versiyonda sadece ilkel toplulukların inançlarına örnekler verilmiş. Çalışmanın sonraki versiyonlarındaysa İbrahimi dinlerle kıyaslamalar yer alıyor. Bunların henüz çevirisi yapılmamış. İlahiyat fakültelerinde Fraser ya da Altın Dal hakkında yazılmış makaleler olup olmadığını araştırdığımda maalesef sadece bir makaleye ulaşabildim. Eski çağlarda yaşamış topluluklar için ilkel tabirinin kullanılması hoş görülmese de bunu ifade edecek daha uygun başka bir tabir bulamadım. O yüzden ben de burada aynı tabiri kullanmak durumunda kaldım.